Buz ve Ateş'in şarkısı evreninde birçok tanrıya inanılır. Roller'ın alevlerinde mucizeler görenler de var. 7'nin rahipleri tarafından kutsananlar da. Ama bir ilah grubu var ki onlar konuşmaz. Kutsal metinleri yoktur. Tapınakları yoktur. Rahipleri yoktur. Yine de onlardan daha eski hiçbir inanç yoktur. Benim kuzeyin eski güçlü dediğim eski ilahlar Westeros'un en kuzeyinden Essos'un ormanlarına kadar uzanan, kökleri zamanın dışına ulaşan bu inanç sistemi belki de sadece tanrılara değil bizzat evrenin kendisine tapınmaktı. Belki de sadece tanrılara değil bizzat evrenin kendisine tapınmaktı. Peki bunlar gerçekten neydi? Doğanın sesleri mi? Ormanın çocuklarının büyülü uydurmaları mı? Yoksa bilincini kaybetmiş, zamanı aşan bir kolektif akıl mı? Bu sorunun cevabını bulmak için hem tarih kitaplarının tozlu satırlarına hem de Bran Stark'ın gözlerinden gördüğümüz vizyonlara gideceğiz. Ama başlamadan önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Westeros'un en ikonik görsellerinden biri ağlayan yüzlü bir ağaçtır. Kar beyazı gövdesiyle büvet ağacı kırmızı yapraklarıyla bir kan gibi çevresini sarar. Ancak bu ağaçların bir özelliği daha var. Bazılarının gövdelerinde insan yüzü şeklinde oyuklar bulunur. Zamanında bunun ormanın çocukları tarafından yapıldığı düşünülür. Bu yüzler zamanla tıpkı yaşayan bir varlık gibi kararır, derinleşir. Ve bu yüzler yalnızca birer dinin sembol değildir. Taht oyunları Bran'ın ilk bölümlerinde şöyle geçer. Babasının dua ettiği büvet ağacının yüzü onu izliyor gibiydi. Bran sadece küçük bir çocukken bile bu ağaçların onu izlediğini hissediyordu. Daha sonra öğreniriz ki bu sadece bir his değil. Büvet ağaçları gerçekten izliyor. Sadece onu değil, herkesi. Yeşil görenler bu ağaçlar aracıyla görebiliyor, duyabiliyor ve hatta geçmişe ulaşabiliyor. Dahası gelecekten bazı zamanlar görebiliyor. Yani her bir büvet ağacı eski ilahların gözü gibi çalışıyor. Şimdi durup düşünelim. Eğer tüm büvet ağaçları birbirlerine kökleriyle bağlıysa bu aslında devasa bir bilinç ağı değil mi? Ormanın çocuklarının en güçlü bireyleri yeşil görenlerdi. Onlar sadece rüyalar görmezdi. Onları gönderirdi. Onlar gözlerini kapatıp binlerce yıl öncesini izleyebilir, hayvanların içine girebilir, hatta bazılarına göre insanlara da hükmedebilirlerdi. Bloodraven yani üç gözlü karga bunun yaşayan örneğidir. Bran Stark onun yerine geçtiğinde bu gücün sadece bir yetenek değil bir yük olduğunu görecek. Çünkü bu güç yalnızca görmekle kalmaz. Bu ne demektir? Bu güç sadece aracılar yoluyla değil, bizzat kullananın ruhunu da biçimlendiren bir yapıya sahiptir. Sizce Bloodraven üç gözlü karga olmadan önce nasıl biriydi? Muhtemelen geçmişteki ve şimdiki kişiler arasında devasa farklar vardır. Neticede on binlerce yıllık bilgi birikiminin içinde olduğu ağa bağlanmak insanı değiştiriyor olmalı. Bir yüzsüz adamın giydiği ölünün derisine bürünmesi gibi. Bariz ki kendini kaybetmemek için yüzsüz adamlar hiç kimse olmayı seçmiştir. Yoksa onca yaşanmış hayatın içinde kaybolurlardı. Belki de eski ilahlar birer bilinç değil, çok sayıda yeşil görenin zamanla bu ağa karışarak bir üst akıl haline gelmesidir. Eğer her yeşil gören öldüğünde zihni bu ağaç ağına akıyorsa belki de kuzeyliler ve ormanın çocukları ilahlara değil, kadın bir bilinç denizine tapıyordur. Bran surun ötesine geçtiğinde sadece hayatta kalmak için değil, kaderini tamamlamak için yürüyordu. Bloodraven ona bu ağın sırrını öğretiyor ama aynı zamanda Bran için bu bir uyarıydı. Artık geri dönüş yok. Çünkü bu ağ sadece bilgi sunmaz, seni değiştirir, seni parçalar. Bran artık tek bir birey değil, en azından ileride. Ama bilhassa ölme vakti geldiğinde birey olmaktan çıkacak. Belki de o kuzeyin eski güçlerinin yaşayan bir koludur. Peki bu yeni bir ilahın doğuşu mu? Yoksa kadim bir ilahın beden bulmuş hali mi? Ve daha da korkuncu. Eğer Bran bu kolektif zihnin bir parçası olduysa kendi iradesi hala yerinde mi? Yahut yerinde olacak mı? Ormanın çocukları ilk başta masum doğa ruhları gibi görünür ama unutmamak gerekir ki onlar bir savaş yürütmüştü geçmişte. İlk insanlara karşı yürüttükleri bu savaşta en güçlü silahları doğanın ta kendisiydi. Ancak bir noktadan sonra savaşın kazanılamayacağı anladılar ve o gün bence eski ilahlarına dua etmeyi değil,
onlarla birleşmeyi seçtiler. Blade Raven gibi figürlerin insan kökenli olup bu ağın parçası haline gelmesi bize bir şey anlatıyor aslında. Kuzey'in eski güçleri sadece doğa ruhları değildi. Onlar bu savaşın iki tarafını da dizginlemek isteyen bir güçtü. Ne ötekiler gibi tüm yaşamı yok etmek istiyorlar, en azından insan yaşamından bahsediyoruz, ne de ateş rahipleri gibi ölümsüzlük peşinde koşuyor. Onlar dengeyi korumaya çalışıyor ve bunu yapanlar ormanın çocuklarının ve Andallar gelene kadar neredeyse tüm ilk insanların ilah zannederek taptığı tanrılar değil, gözlemciler, yani yeşil görenlerin ruhlarının toplamı, kolektif bir bilinç. Stark hanesi Westeros'taki azam lordları arasında Kuzey'in eski güçlerine bağlı kalan tek büyük hanedir ve bu bir tesadüf değildir. Çünkü Starklar hem kan bağlarıyla ilk insanlara hem de rüyalar ve work yetenekleriyle yeşil görenlere bağlıdır. Bran bu yetenekleri açıkça taşır ama sadece o değil. Arya, Robb ve Rickon da taşır ve elbette Jon Snow. Rüyalarında hayaletin gözlerinden görür. Kimi zaman uyanmadan savaşır, kimi zaman kurtlarla iç içedir. Ama hayalet bir kurttan fazlasıdır. Beyaz tüyleri, kırmızı gözleri, sessizliği. Tıpkı bir güvet ağacı gibi. Jon Snow'un yanında taşıdığı kurt sıradan bir simge değil. Kuzey'in eski güçlerin sessiz tanıklığıdır. Daha önce de çok kere söylediğim gibi, serinin adı bize çok şey söyler. Buz ve Ateşin Şarkısı. Ama çoğu kişi bu ismin sadece Jon'un annesiyle babasının metaforu olduğunu düşünür. Hayır, bu isim kozmik bir savaşın 3 cephesine de işaret eder. Buz ötekileri, insan yaşamının sonunu isteyen, soğuk mutlaklığı getiren bir güç. Ateş, Roller, ölüme düşman, ölümsüzlük peşine koşan güçler. Ve şarkı, yeşil görenler, ormanın çocukları, kuzeyin kadim güçleri, isimleri ve yüzleri unutulmuş. 3. taraf, Bran bu şarkının sesi değil, o yankısı. Gerçek sesisi Jon Snow olabilir. Çünkü o iki tarafın da tam ortasında. Ateşin oğlu, buzun çocuğu. Ama hiçbirine ait değil ve hepsine ait. Aynı anda. Ve belki de bu yüzden 3. yolun taşıyıcısı. Belki de kuzeyin kadim güçleri sandığımız gibi ne iyiydi ne de karanlık. Onlar bu dünyayı başlangıcından beri gözetliyordu. Belki de sadece denge istediler. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını desteklediler. Ve belki de dengeyi kurmak için Jon Snow'u izliyorlardı. Onun doğmasını istediler. Rhaegar'ın eylemlerinin kaçta kaçı kendisine aitti sizce? Manipüle edilmediğini nereden bilebiliriz? Neticede Rhaegar ve Lyanna bir araya gelmeseydi Jon Snow doğmazdı. Yüce Yürek Hayat'ın kehanetini hatırlayın. Deli Kral ve karısının soyundan gelen bir kurtarıcı müjdelediler ama Targaryenler Prense ve Azor Ahai'ye inanıyorlardı. Bu sebeple Azor Ahai ismini verdi kadın. Unutmayın ki bu ikisi bir araya gelmeseydi Rhaegar da doğmazdı. Ve Rhaegar ile Lyanna bir araya gelmeseydi Jon Snow doğmazdı. Neticede hepsi birbirine bağlı ve görünüşe göre ortada Jon Snow doğsun diye insanları manipüle eden kolektif bir bilinç var. Kuzey'in kadim güçleri. Ve elbette Jon Snow doğdu. Bir şeyleri yıkmak için değil. İki sonsuz gücün savaşını durdurmak için. Sizce Kuzey'in kadim güçleri gerçekten herkesi manipüle etti ve hala ediyor mu? Ve Jon Snow bu kadim güçlerin şarkısında tam olarak nasıl bir rol oynayarak hedefe varacak? Düşüncenizi yorumlara beklerim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.